Bu videoda Yargı dizisinin yeni bölümleriyle ilgili kaçırmamanız gereken çok ince detaylar, kritik gelişmeler ve çok şaşıracağınız bomba sürprizler yer almaktadır. Birazdan anlatacaklarımı dikkatli dinleyin. Hemen başlayalım. 2022'nin son Yargı bölümünü geride bıraktık ve önümüzdeki 2 hafta boyunca Yargı dizisi ekranlarda olmayacak. 2 hafta yılbaşı tatili arası verilecek. Yani yeni bölüm 15 Ocak'ta ekranlarda olacak. Evet, ilk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Sonrasında ise asıl büyük bombaya geçeceğiz. Beklenildiği gibi uçurumun kenarına gelen Ilgaz ve Ceylin boşanma aşamasına kadar geldiler. Birbirlerini çok sevmelerine rağmen sürekli zıt karakter özelliklerinin devreye girmesiyle ipler kopma noktasına geldi. Ve Ceylin Ilgaz'a boşanma dilekçesini sundu. İzleyicilerin çoğu Ilgaz'ı haklı bulsa da ikisinin de kendilerini haklı gördüğü noktalar vardı. Peki Ilgaz boşanma dilekçesini imzaladı mı? Bu konuda önemli bir detay dikkatleri çekti. Hem geçtiğimiz bölümün fragmanında gösterilen hem de bölüm fotoğraflarında gösterilen Ilgaz ve Ceylin'in mahkemede önce el ele tutuştuğu, ardından ellerini bıraktığı bu sahne geçtiğimiz bölümde gösterilmedi. Bu sahnede Ilgaz-Ceylin ikilisi mahkemeye çıkmıştı. Hatta bu karede Merdan'ın da serbest bırakıldığını görüyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere Ilgaz boşanma dilekçesini imzaladı. Fakat bu boşanacakları anlamına gelmiyor, çünkü mahkemede taraflardan biri son anda bu karardan vazgeçebilir. Zaten 6 ay sonrasında da evli olduklarını biliyoruz. Üstelik daha Ceylin'in hamilelik senaryosu var. Bu da önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkmış olacak. Ancak tüm bunlardan daha önemlisi ise Ceylin ve Ilgaz'ın çok büyük bir plan yapma ihtimali ve Ceylin'in Yekta'yı bitirme oyunu. Şimdi gelelim bu konuya. Ceylin duruşma salonunda Yekta'ya karşı galip geldi ve tüm sevdiklerinin tutuksuz yargılanmasını sağladı. Peki madem Ceylin durumları bu şekilde halledebilecekti, neden Parla'yı kaçırma girişiminde bulundular ve neden Ilgaz'la bu noktaya geldiler diye düşünmeden edemedik. Hatta bu süreçte Aylin evi bile sattı ve Çetin tarafından dolandırıldı. Evet, geçtiğimiz bölümde öğrendik ki Yekta'nın nasıl amacı Ceylin'den Ilgaz'ı öldürmesini istemekti. Ancak Yekta'nın Ceylin'e söylediği "sen Ilgaz'ın kalbinde kendini öldürdün, bana bu yeter" cümlesi Ceylin'i 6 ay sonrasında yaşanacak olayla ilgili yeni bir plan yapmaya itebilir. Çünkü Ceylin Ilgaz'la ayrılıp acı çekip mutsuz olarak Yekta'yı mutlu etmek istemez. Bu bile başlı başına boşanmamaları için bir sebep. Hem daha Parsun düğünü ve Ilgaz'la Ceylin'in şahitliklerini izleyeceğiz. Evet, Ceylin duruşma salonunda Serdar'ın ölümüyle ilgili bazı durumların araştırılmasını talep etti. Ve bu durum karşısında Yekta köşeye sıkışacak. Çünkü işin içine fazlasıyla parmağı var. Tüm bunlar ve Rafet'le olan işbirliği teker teker ortaya çıkacak. Asıl bomba ihtimalimiz ise Ceylin'in Ilgaz'la birlikte Yekta'ya müthiş bir plan kurma ihtimali. Bu ihtimalimize göre Ilgaz bilerek ölü olarak gösterilebilir. Böylece Yekta asıl büyük hedefine ulaştığını sanacak, ancak büyük bir tuzağın içine düşmüş olacak ve Ceylin Yekta'nın ipini çekmiş olacak. Bu senaryo ile ilgili bomba bir ihtimal daha var. Şimdi gelelim bu ihtimalimize. 2 bölümdür Ceylin'den Yekta ile ilgili ince detaylar ve sinyaller aldık. Ceylin 2 bölüm öncesi Yekta'ya "birini öldüreceksen bu sen olacaksın" demişti. Geçtiğimiz bölümde ise yine Yekta ile ilgili "onu kalbinden bıçaklamak istiyorum" dedi. Bu kritik detaylar dikkatleri çekti ve akılları 6 ay sonra yaşanacak bomba olayı getirdi. 6 ay sonrasında "ben Ilgaz'ı değil başka birini öldürdüm" diyen Ceylin gerçekten de Yekta'yı mı öldürmüş olacak? Yoksa bu olay, yani Ilgaz'ın ölümü senaryosu başlı başına bir oyun mu olacak? Bekleyip göreceğiz. Bir başka önemli konu da Yekta'nın oğlu Ömer'in bu olaylarda hangi tarafta yer alacağı. Eğer babasının tarafında yer alırsa Kaya ve Erguvan aileleri için yeni bir psikopatlık kabusu başlayacak demektir. Ancak babasının karşısında yer alırsa Yekta'nın ipinin çekilmesinde Ömer'in de büyük bir payı olacak ve annesinin intikamını almış olacak. Bu konuyla merakla bekliyor olacağız. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.